Tanganyika Gölü, dünyanın en eski akvaryumu. Bugün sizlerle birlikte tatlı su dünyasının en ilginç ortamı olan Tanganyika Gölü'nü keşfedeceğiz. Burası gerçekten harika bir ekosistem. Tanganyika Gölü'nün detaylarına geçmeden önce bu serinin ilk videosunu yani Malawi Gölü'nü izlemediyseniz aşağıdaki bağlantılardan o videoya ulaşabilirsiniz. Sırasıyla Malawi, Tanganyika ve Victoria göllerini küçük birer belgesel haline getirmeye çalışıyorum. Bu videoda serinin ikinci videosu. Tanganyika Gölü sadece birkaç farklı balığın yaşadığı bir tatlı su değil, adeta yıllar içerisinde kendi içerisinde çeşitlenen ve bu çeşitlilikle yüzlerce farklı canlıya ev sahipliği yapan laboratuvar gibi. Peki bu göl nasıl oluştu? Bu gölde yaşayan tropeuslar, frontozalar, Birikardi gibi akvaryum dünyasının en popüler ve en pahalı balıkları nasıl ortaya çıktılar? Bu balıkların Malawi Gölü'ndeki çiftliklerle bir akrabalığı var mı? Ve neden dünyanın her yerindeki akvaryumcular burada yaşayan balıklara hayran? Tüm bu sorulara birlikte cevap bulmaya çalışıyoruz. Tanganyika Gölü nasıl oluştu? Önce buna bir cevap verelim. Yaklaşık 9 ila 12 milyon yıl önce Afrika kıtası yavaş yavaş iki parçaya ayrılmaya başladı. Serinin bir önceki videosundan da hatırlayacağınız gibi bugün buraya Doğu Afrika Rift sistemi deniyor. Yer kabuğu yavaş yavaş gerildikçe dev çatlaklar oluşmaya başladı ve bu çatlakların bazılarına zaman içerisinde su dolarak devasa göllerin oluşmasına sebep oldu. İşte Tanganyika Gölü de yaklaşık olarak 9 ila 12 milyon yıl önce bu şekilde oluştu. Bugün yaklaşık 670 kilometre uzunluğa sahip olan göl dünyanın en büyük tatlı su göllerinden bir tanesi. Bu gölün en etkileyici özelliklerinden bir tanesi derinliği. Yaklaşık olarak 1470 metre derinliğe sahip olarak dünyanın en derin ikinci tatlı su gölü. Bu kadar büyük ve muazzam olması sebebiyle içerisinde yaşayan balıklar da buna göre çeşitlendiler ve buna göre hayatlarını geliştirdiler. Aslında burası mükemmel balıkların evrimleşmesi için harika bir ortam oluşturdu. Peki burası neden bu kadar özel? Çünkü Tanganyika Gölü sadece bir göl değil, adeta tatlı sudan oluşan küçük bir okyanus gibi. Bilim insanları bu gölde 250'den fazla farklı çitlik türünün yaşadığını belirtmiştir. Ve bunların büyük çoğunluğu dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamıyor. Yani bu türler aslında endemik türler. Birçok tür milyonlarca yıl boyunca bu göletin içerisinde birbirinden tamamen izole şekilde evrimlerini sürdürdüler ve kendilerini geliştirdiler. Tanganyika'nın en popüler balıklarına gelecek olursak birinci sırada tabii ki de frontozalar yer alıyor. Bu balıklar dünyada bu gölün sahip olduğu en ünlü balıklar. Frontozayı tanımanın en kolay yolu alnındaki büyük çıkıntı. Frontozalar ya da bilimsel adıyla Siphotilapia frontoza derin sularda yaşayan ve ciddi boyutlara ulaşabilen avcı bir balık. Türün bazı erkekleri neredeyse 35 santime kadar ulaşabiliyorlar. Frontozalar genellikle 20 ve 70 metre derinliğinde yaşamayı tercih ediyorlar. Bu sebepten çok daha sakin ve narin gözüküyorlar. Aynı zamanda ağır hareketleriyle de akvaryum dünyasında bayağı bir popülerlik kazanmış durumdalar. Bu gölün şüphesiz en ünlü ikinci balıkları tropeuslar. Tanganyika denince akla gelen balıklar arasında mutlaka tropeuslar var. Bu balıklar ise tamamıyla kayalık bölgelerde yaşıyorlar. Sürekli olarak kayaların üzerinde bulunan algleri kazıyarak besleniyorlar. Bu yüzden tamamen otçular diyebiliriz. Burada ilginç olan bu balıklar tamamen birbirlerine benziyor olmalarına rağmen gölün farklı bölgelerinde yaşayan tropeuslar birbirlerinden tamamen bağımsız renkler ve bağımsız karakterler geliştirmişler. Tropeus'ların üzerinde kırmızı, sarı, turuncu gibi birçok farklı renk tonunu görmek mümkün. Belki de bu sebepten akvaryum dünyasının vazgeçilmezi haline gelmişler. Bir diğer ünlü balık ise Birikardiler. Birikardiler gerçekten akvaryum dünyasında aile yapısıyla bir fark yaratmış balık türü. Bu balıklarda yavrular sadece anne ve baba tarafından korunmuyor, aynı zamanda bir önceki nesil tarafından da yani abileri ve ablaları tarafından da korunuyor. Bu şekilde üremeyi sürekli arttırarak ilerliyorlar. Bu sosyal davranış balıklar arasında son derece nadir görülüyor ve akvaryum ortamında bu balıkları izlemek gerçekten aşırı keyifli olabiliyor. Bu balıkların nasıl ortaya çıktığına, frontoza ve tropeus gibi türlerin nasıl geliştiğine bakalım. Tanganyika Gölü aslında bugüne gelene kadar birçok farklı değişim geçirdi. Milyonlarca yıl içinde birçok farklılaşmaya maruz kaldı. Su seviyeleri yükseldi, zaman zaman düştü. Kayalık alanlar zamanla birbirinden ayrıldı. Bazı balık grupları birbiriyle olan temasını tamamen kaybetti ve bu sebeple binlerce yıl boyunca farklı bölgelerde yaşayan balıklar tamamen farklı özellikler geliştirdiler.
geliştirdiler. Bu sürece aslında türleşme deniyor. Örneğin bir grup alg yiyici Tropeus kuzeyde kalırken bir grup güneyde kaldı ve buranın şartlarına uygun şekilde yaşamayı öğrendiler. Tamamıyla adapte oldular. Zamanla eş seçme davranışları değişti, yeme biçimleri değişti ve bunlara bağlı olarak balıkların renkleri, tavırları ve yapıları değişti. Bu süreç o kadar uzun sürdü ki sonunda bu türleşme balıkların birbiriyle çiftleşemeyecek hale gelmesini sağladı. İşte Tropeus'un farklı varyasyonları tam olarak bu şekilde ortaya çıktılar. Frontozalar ise derin sularda yaşamaya alışarak tamamen farklı bir evrimsel süreç geçirdiler. Avcı oldular ve avlanma özellikleri geliştirdiler. Tamamen avcı yaşam tarzına uyum sağlayarak etçil beslendiler. Frontozalar da gölün farklı kesimlerinde yaşamaya alışarak bugün bildiğimiz Frontoza burundi, Frontoza zaire gibi farklı türlere evrimleştiler. Aslında buna çok net bir haritadan baktığımızda her şeyi detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Frontozaların yaşadığı bir harita çıkaracak olursak gölün yukarısından aşağısına farklı bölümlerde farklı türlerin yaşadığını görebiliyoruz. Peki bu gölette yaşayan Tanganyika çitletiyle Malawi çitlitleri arasında bir bağ var mı, akrabalar mı? Buna bakalım. Bu soruya net bir şekilde evet cevabını verebiliriz. Çünkü birçok farklı bilimsel araştırma bu balıkların geçmişte bir noktada bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ama bu yakınlık, bu bağlantı sandığımız kadar yakın zamanda gerçekleşmedi. Tanganyika Gölü ve Malawi Gölü aynı rift sistemi içerisinde yer alıyorlar. Her iki gölde de farklı çiklit balıkları yaşıyor. Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırmaya göre bu farklı çiklitler aslında bir noktada ortak bir atadan, ata çiklitten ortaya çıktılar ve zaman içerisinde birbirlerinden ayrılarak farklı türlerin oluşmasına sebep oldular. Ancak ortak atadan gelseler de göller birbirinden farklı şekilde evrimleştiği için balıklar da bambaşka şekillere büründüler. Bunu şu şekilde sınıflandırabiliriz. Tanganyika Gölü çok daha yaşlı bir göl. Malawi Gölü ise çok daha genç bir göl. Bu nedenle Malawi Gölü'nde yaşayan çiklitler Tanganyika'da yaşayan çiklitlere göre çok daha yakın zamanda ortaya çıktılar. Tabi buradaki yakın zaman kavramı 1000 yıl, 5000 yıl gibi geçmiş zamanları değil, milyonlarca yılı kapsayan bir durum. Tanganyika Gölü çok daha eski olmasına rağmen Malawi Gölü'nde çok daha fazla ciklit yaşıyor. Bunun ana sebebi ise Malawi Gölü'nün Tanganyika Gölü'ne göre çok daha hızlı bir adaptif radyasyon geçirmesi. Yani aslında bu göldeki balıkları birbirinden ayıran şey hem yaşam ortamları hem de milyonlarca yıldır süre gelen kendilerini geliştirme çabaları. Tanganyika Gölü'nün akvaryum dünyası için önemine gelecek olursak, bugün Frontozalar, Tropeus'lar, Birikardiler ve birçok farklı kabukçul balık akvaryum dünyasının en popüler balıkları haline geldiler. Özellikle bu balıkların koloni davranışları ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan yavru bakım stratejileri onları tamamen özel hale getiriyor. Bazı türler Malawi Gölü'ndeki çiklitler gibi ağızda kuluçka yaparken bazıları mağaralarda yumurtlamayı tercih ediyor. Bazı balıklar ise örneğin kalvuslar boş kabukları tercih ediyorlar. Boş salyangoz kabuklar onlar için birer yuva oluyor. İşte bu çeşitlilik Tanganyika Gölü'nün aslında akvaryum dünyası için önemini ortaya koymuş oluyor. Akvaryum dünyası için Tanganyika Gölü oluşturabileceği en ilginç ekosistemi oluşturmuş durumda. Birçok farklı şekilde, birçok farklı renkte ve birçok farklı yapıda balıkla karşılaşabiliyorsunuz. Tanganyika Gölü sadece basit bir göl değil, milyonlarca yıldır süre gelen bir evrimin parçası. Frontozaların derin sulardaki yaşamında, Tropeus'ların kayalık alanlardaki renkli yaşamına kadar Tanganyika Gölü geçmişten birçok farklı iz barındırıyor. Ve belki de en etkileyici kısım evimizdeki akvaryumlarda beslediğimiz çiklitler bu milyonlarca yıldır süre gelen evrimin küçük birer parçası. Aslında evinizde Frontoza ya da Tropeus türleri ya da Birikardiler beslerken Tanganyika'nın milyonlarca yıldır süre gelen hikayesinin küçük bir parçasını yaşatıyorsunuz. Size bu videoda Tanganyika Gölü'nün nasıl oluştuğunu, balıkların nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bu kadar çok türleşmeye sebep olduklarını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bu gibi videoların devamı için aşağıdan beni takip etmeyi ve videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yeni belgesel videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.